Güney Kore ve Kuzey Kore hala savaş halinde ama sıcak savaş yok. Bir barış yapılmamış, sadece ateşkes anlaşması yapılmış. Hemen şuradan geçtiğiniz an Kuzey Kore başlıyor. Bu da barış gongu. Bu arada ben tek kaldım. Galiba beni Kuzey Kore'de bıraktılar. İki ülke arasındaki askersiz bölgeye bir sürü tünel kazmaya başlıyor. Öyle tüneller kazıyorlar ki. Peki ne oluyor da bu insanlar ayrıldılar? Yani ne zorları vardı? Evet, Kuzey Kore'ye doğru yürüyoruz. Arkadaşlar, herkese selamlar. Neredeyim? Nerede değilim ki? Evet, şu anda Güney Kore ile Kuzey Kore'yi ayıran DMZ denilen Demilitarized Zone, yani askersiz bölge, Kıbrıs'taki gibi bir nevi buffer zone olan bölgeye geldik. Bugün Kuzey Kore'yi göreceğiz. Uzaktan Kuzey Kore'yi izleyeceğiz. Tabii ki giremeyeceğiz. Çünkü Kim Jong-un reis bizi bekler. Arkada muhtemelen Japon işgalini anlatıyor. Japonlardan çok çekmiş Koreliler, yani inanılmaz çekmişler. Japonya Oda Nobunaga döneminde birleşiyor. Oda Nobunaga Japonya'yı birleştiriyor ve ne yapıyor birleştikten sonra? Diyor ki biz artık birleştik diyor, Kore'ye dalalım diyor ve kan gölüne çeviriyorlar Kore'yi. Ondan sonra 1910 yılında 2. Dünya Savaşı'na kadar yine işgal ediyorlar. Yine çok çekiyor Koreliler. Düz Koreliler diyorum çünkü o dönem iki ayrı Kore değil. Soğuk Savaş döneminde ayrılıyorlar. Onları da anlatacağım birazdan. Böyle bir müzeye geldik. Buradan başladık. Seul'den 1,5 saatte geliyorsunuz buraya. Sabah trafiği de vardı. Ben biraz yorgunum. Çok güzel. Bayıldım şuraya ya. Rehberle gezmek zorundasınız. Öyle elinizi kolunuzu sallayarak Kuzey Kore sınırına gelemiyorsunuz. Şu ilerideki Unification Bridge, iki Kore'nin birleşme köprüsü gibi diyebiliriz. Bu da savaş zamanında yıkılan bir köprü. Tren yolu da varmış üzerinde. Şu anda yıkık. Şu ilerideki gri binaya da böyle turistik şeyler var. Eskiden Amerikan üssüymüş orası. Şu anda sergiler falan yapılıyor. Kuzey Kore sınırına inanılmaz yaklaştık bu arada. Yani karşısı direkt Kuzey Kore. Bakın burada Kuzey Kore paraları satılıyor ama çok pahalı. Şurada mesela çok sorry. Çok pahalı ama ya. Yani 60 dolar 3 para. İlk liderler var. İlk lideri, 3 lideri var zaten şu ana kadar. Böyle paralar satılıyor. Şu mesela 50 dolar civarında. Bu da sanıyorum Kuzey Kore toprağı. Kutsal Kuzey Kore toprağı. Holy Soil of North Korea. Holy. Birleşmiş Milletler Kore Savaşı savaş gazilerine sevgiler diyor. Ve onların diyor Türkiye'de var. Onların torunlarına descendants ardından gel. Bu ne abi? Şeymiş, mantar, alkol. Burada da gelen askerler sayıları var. 21.212 asker Türkiye'den. 10.000'de Yunanistan yollamış. Bu eski bir tren. Kore birleşikken, Güney ve Kuzey diye ayrılmamışken kullanılıyormuş. Evet, buraya Barış Köyü deniyor. Şimdi Barış Köyü'nü gezdireceğim ben size. Barış Köyü'nde neler var, neler yok. Eski bir tren istasyonu var burada. Bildiklerimi anlatacağım. Bu da Barış treni. Üzerinde Türk bayrağı da var.
Ve burada Guam. Burası Amerika'ya ayrılmış. Truman doktrini. Bunu Google'layabilirsiniz. Bizi Kore Savaşı'na sokan adam da aynı zamanda. Bu Amerika ve Kore için özel yapılmış bir park. Peki ya bizim zorumuz neydi? Neden biz Kore Savaşı'na katıldık? İşte bu soru muhtemelen birçoğunuzun bildiği bir soru ama bilmeyenler için de ben anlatayım. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ikiye bölünüyor. İki kutuplu dünya haline geliyor. Sovyetler Birliği, Komünist bloğu ve ABD'nin başı çektiği kapitalist blok diyelim. ABD'nin başını çektiği blok NATO ve Sovyetlerin başını çektiği blokta Varşova Paktı olarak ikiye ayrılıyor. Yine bir Koreli anne ve geleneksel kıyafetleriyle çocuklar. Şimdi Türkiye NATO'ya girmek istiyor. Yunanistan da aynı anda girmek istiyor. Yunanistan girerse Türkiye için sıkıntı. Türkiye tek başına girerse Yunanistan için sıkıntı. Sovyetler Birliği tehlikesi artmaya başlıyor dünyada. Ve Türkiye tarafını seçiyor. NATO'ya üye olabilmek için Kore'ye asker gönderiyor. Birleşmiş Milletler'in asker kafilesine Türk askerleri de katılıyor. 1953 yılında savaş sona eriyor. O zamana kadar 14.939 Türk askeri Birleşmiş Milletler'in ordularında görev yapıyor. Bu Kore'ye giden en büyük birliklerden bir tanesi. Tabii ki bu yazılı bir anlaşma olmayabilir. NATO'ya üye olmak için askerlerini yolluyor ve en ön saflarda savaşıyor Türk askerleri. Busan bölümünde de anlattığım gibi burada Türk şehitliği var. Yüzlerce askerimiz burada şehit oluyor. Kore Savaşı bizim için böyle bir anlam taşıyor ve Türk bayraklarını burada her yerde görebiliyorsunuz. Şimdi bu taraf Kuzey Kore'ye doğru gidiyoruz. Şimdi burada iki tane genç kız var. Bu genç kız heykelleri Kore Savaşı ile hiçbir alakası yok. Omuzlarında birer kuş var. Bunlara Comfort Girl deniyor. Yani genç kız çocukları aslında. Ya böyle bir isim niye konulmuş bilmiyorum ama burada da öyle söylüyorlar. Comfort Girl erkekleri rahatlatmak için işte hayat kadınlarının bir çeşidi diyelim. Japonlar Çin'e, Filipinlere, Kore'yi zaten 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar 1910'dan 2. Dünya Savaşı sonuna kadar işgal ediyorlar ve Kore'de inanılmaz bir yıkım yaratıyorlar. 2. Dünya Savaşı bitiyor. Kore diyor ki aman Allah'ım kurtulduk diyor. Ondan sonra komünizm tehlikesi başlıyor. Her neyse o konuya geleceğiz. Bu iki kız heykeli ne heykeli? Japonya'nın burada Koreli çocukları seks işçisi olarak çalıştırmasını sembolize ediyor ve Kore Japonya'dan özür talep ediyor. Hala yaşayan 4 tane kişi kalmış bu çocuklardan. Yaşayan yanına oturabiliyorsunuz. İnsanlar saçma saçma selfie çekiliyor bunlarla. Çok üzücü. Bu çocuklar Çin'de, Filipinler'de, Tayland'da, Japonya'nın işgal ettiği bütün topraklarda bu şekilde seks işçisi olarak çalıştırılıyorlar. Ve Japon hükümeti hala özür dilememiş. Özür dilenmesi için şu anda Çin'e, Filipinlere böyle heykeller dikiliyor. Seul'de de var. Görecek miyiz bilmiyorum. Şimdi Barış Köprüsü'ne geliyoruz. Bu Barış Köprüsü'nün isminin sebebi şu. Güney Kore ve Kuzey Kore
ateşkes anlaşması yapılıyor. Bu arada belirteyim, Güney Kore ve Kuzey Kore hala savaş halinde. Hiçbir şekilde savaş bitmiş durumda değil. Ama sıcak savaş yok. Yani teknik olarak hala savaş halindeler. Bir barış yapılmamış. Sadece ateşkes anlaşması yapılmış. Bu anlaşmanın içeriğinde de bu buffer zone dediğimiz ara bölge var. Askersiz bölge var. Ama askersiz bölgede asker var. Kuzey Kore koyuyor. Sonra Güney Kore koyuyor. Her neyse, bu tahta köprünün olayı ne? Bu tahta köprünün olayı şu. İşte Kuzey Kore ile Güney Kore ateşkes yapıldığı zaman esir değiştirmeye giriyorlar. Esir takası yapıyorlar. Ve bu köprüde bırakıyor Kuzey Kore askerleri, Güney Kore esirlerini. Buradan, tabii bakın burada bitiyor. Hiçbir şekilde kalmıyor. Ve Güney Kore askerleri bu tarafa doğru koşmaya başlıyorlar. Özgürlük diye. Onun için Özgürlük Köprüsü olarak ismi kalıyor buranın. Burada balık mı? Ne yapıyorlar acaba? Baksanıza. İlginç bir yer. Ben Kore'nin bu kadar tropik olduğunu hiç tahmin etmiyordum ya. Ya çok da soğuk oluyor kışın. Ben böyle biraz daha Kuzey Avrupa, Orta Avrupa iklimine yaklaşır diye düşünüyordum. Bayağı şeymiş. Sıcak. Yine burada bir bombalanmış bir tren var. Ama insanlar yanlış biliyorlar bir şeyi. Bu tren Kuzey Kore tarafından bombalanmamış. Tam Çin askerleri, yani Kuzey Kore için savaşan Çin askerleri bu trene el koyarken Birleşmiş Milletler bu treni bombalıyor ki Çinliler kullanamasın, işine yaramasın diye. Bu da böyle hatıra olarak kalmış o günlerden. Bakın, Gaeseong, Seul. 22 kilometre Gaeseong kasabası. Hemen şuradan geçtiğiniz an Kuzey Kore birazdan başlıyor. Bu da köprünün eski hali. Ha, bombalanmış hali. Bombalandığı zamanki hali. Zaten şurada bitiyor. Hey gidi hey. Kara tren. Mermi izlerine bakın. Ben artık Suriye ve Lübnan'dan sonra mermi izine o kadar alıştım ki psikolojik tedavi görmem gerekiyor. Benim için mermi izi çok normal bir şey gibi gelmeye başladı ya. Bu arada parayı aldım. Başka bir yerde para vardı. Bakın. Şey var. Hatta demir bile 30 dolara wire fence ayıran demirden alabilirsiniz. Bu şeyden. Thank you. Hi. Bu birazcık şeyden, Berlin Duvarı'ndan arak. Berlin Duvarı'nda da parçaları satıyorlar ya. Gerçek mi değil mi anlaşılması zor onun da. Evet, aldım parayı hatıra olarak. Evet, yorum yapan bir kişiye hediye etmeyeceğim çünkü bir tane alabilecek kadar param vardı. Bu bana kalsın hatıra. Ama Kuzey Kore'ye gideceğim. Kuzey Kore'ye gittiğim zaman size bolca para cebime atar getiririm. Bu kadar pahalı olmaz. Bunu da anlatacağım. Bu çok hüzünlü bir hikaye aslında. Bir adam bir kadınla el ele tutuşuyor. Bu çok enteresan bir hikaye. 1980'lerde bir televizyon programı başlıyor. Hani bizde var ya böyle aileleri falan kavuşturuyorlardı eskiden. Türkiye'de vardı 90'larda. Onun gibi bir program. Kuzeyden ve güneyden aileleri buluşturmak üzere yapılan bir program. Çünkü düşünün, onlarca yıl boyunca ya kuzey ve güney ayrıldığı zaman kuzeyde kalan kalıyor yani. Adamın kardeşi orada kalmış, adam burada kalmış. Birbirlerini göremiyorlar. Zaten teknoloji yok, internet yok. Yani mevcutta da yok şu anda. Böyle bir televizyon programı fikri akıllarına geliyor. Kısa bir süre yapmak istiyorlar ama 453 saat sürüyor arkadaşlar. Toplam bu 10.189 aile katılıyor ve ellerinde pankartlarla o bilgileri yazıyorlar. Ve burada ben başlattım müziği. Biraz Yunan taverna müziklerine benzemiyor mu? İşte o televizyon programında çalan müzik bu.
şuraya basıp onu dinleyebiliyorsunuz. Hala o dönemdeki insanlar bu programı hatırladıkça gözyaşları döküyorlar. Hala gözleri doluyor insanların. Bu da Barış Gongu. Bu arada ben tek kaldım. Galiba beni Kuzey Kore'de bıraktılar. Kim Jong-un reis. Emrine amadeyim canım benim ya. Sen nasıl bir tatlışkasın ya. Yanakların senin şişman şişman ya. Sen nasıl bir minnoşsun ya. Bu da Barış Gongu. Buna birkaç dolar verip 6-7 dolar sanırım çalabiliyorsunuz bu Barış Gongu'nu. 23 ton galiba. Öyle bir şeydi. Yine böyle devam ediyoruz. Bakın. Az önce gördüğümüz köprü ve Unification Bridge dedikleri. Burada da turistik şu gri bina var ya, orası Amerikan üssü, eski Amerikan üssü. O gri binaya gidip o teleferiklerle orada küçük bir müze yapmışlar. Oraya ziyaret edebiliyorsunuz. DMZ, Demilitarized Zone'a geldik. Yine başka bir bölgede. Bu bölgenin bir özelliği var. Aslında birazcık komik bir hikaye diyebiliriz. Komikliği şuradan. Biliyorsunuz Kore Savaşı oluyor ve barış olmuyor. Şu anda aktif savaş devam ediyor dedik ve sadece ateşkes ilan ediliyor. Tabii Kuzey Kore durmuyor. Ne yapıyor Kuzey Kore? 1970'li yıllara geldiğinde bu Demilitarized Zone'un, yani buffer zone'un iki ülke arasındaki askersiz bölgeye tüneller kazmaya başlıyor altından. Şimdi göstereceğiz. Böyle bir sürü tünel kazmaya başlıyor 70'lerde. Sonra bir şekilde tesadüf üzerine 4 tane tünel bulunuyor. Bu 3. tünel. Öyle tüneller kazıyorlar ki kilometrelerce gidiyor ve bir tünel 1 saatte 30.000 askerin kuzeyden güneye geçmesini sağlayabilecek genişlikte ve büyüklükte. 73 metre derinlikte ve 2 metre uzunluğunda. Tabii Koreliler biraz küçük boylu oldukları için rahatça girebiliyorlar. Bu tünellere girebiliyorsunuz ama çekim kesinlikle ve kesinlikle yasak. Askerler izliyor devamlı sizi. O sebeple sizin için çekemiyorum. Buradan tabii daha net görebilirsiniz. Peki ne oluyor da bu aynı milletin, Koreli, hepsi Koreli, Kuzeyli de, Güneyli de bir Kore devletinin sadece ideolojik bir ayrım var şu anda. Yani hepsi aynı insanlar bunlar, Koreliler. Yani bizim Çabi'yi al, kuzeye götür, konuştuğu Koreceyi hepsi anlar. Neden bu insanlar ayrıldılar? Yani ne zorları vardı? Birazcık enerji için ülkemizin önemli kaynaklarından Melih Gökçek'in icat ettiği Felibon Felibon rezervleri arkadaşlar harika. Teşekkürler Melih Gökçek. Peki ne oldu da Koreliler birbiriyle düşman oldular? Halklar düşman değil tabii ki. Neden düşman olsun? Tabii ki iki tarafta büyük bir beyin yıkama savaşında. Bunu tek taraflı hiçbir zaman düşünmemek lazım. Japonlar 1910 yılında, Japonlar çok güçlü bir devlet bu arada. 1904 yılında Rus donanmasını yeniyorlar. Rus çarı diyor ki, çıkartıyor Kuzey Buz Denizi'nden Japonya'ya donanmayı götürüyor ve ilk defa bir Asya ulusu, batılı bir ulusu yeniyor. Japon donanması Rus donanmasını mahvediyor. Çar da büyük deli ya. Düşünsenize. Ta Kuzey Buz Denizi'nden Rus donanmasını çıkartıyor, getiriyor. Her neyse 1910 yılında bu güçlü Japonya ne yapıyor amca? Şeyi işgal ediyor. Kore'yi işgal ediyor. Ta ki 1945 yılında. Peki 1945 yılında ne oluyor? 1945 yılında biliyorsunuz Hiroşima ve Nagasaki'ye 2 tane atom bombası atılıyor. Ve burada Japonya pes ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nda yenildiğini ilan ediyor. Kore'de bu
coşkuyla karşılanıyor. Düşünsenize. Japonlardan kurtulduk diyorlar. 35 yıl süren Japon işgali bitti diyorlar. Ama bu sefer 2. Dünya Savaşı'nı kazanan iki büyük devlet Kore'ye çöküyor. 1948 yılında olması lazım. Kuzey ve Güney'de iki devlet kuruluyor. Nasılsın Paul abi? Bu devletlerin bir tanesi komünist bir hükümet, bir tanesi de Güney'de Amerika'nın yardımıyla kapitalist bir devlet oluyor. Ondan sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya ve Amerikan askerleri, şurada tank var, gelin ona bakalım. Amerikan askerleri çekiliyorlar. 1948'de iki geçici devlet kuruluyor dedik. Kuzey ve Güney olmak üzere. Kuzey'in devletinin başına Kim Il-sung geçiyor. Kim Il-sung kim? Bugün var ya bizim Kim Jong-un var böyle. Yakışıklı, saçları böyle Amerikan tarzı kesiyor, Amerikan tıraşı yapıyor falan. O abinin dedesi bu. 3 jenerasyon zaten. Kim Jong-un'un dedesi, babası ve Kim Jong-un kendisi. Kim Jong-un yemek tarifi gibi değil mi ya? 1948'de iki devlet kuruluyor dedik. Ama 1949'da Sovyet ve Amerikalı askerler bu iki devleti terk ediyorlar. Bitti bizim işimiz diyorlar. 1950 sıcak bir 25 Haziran sabahında sabah 5'te Kuzey Kore askerleri Güney Kore'yi işgal ediyor. İnanılmaz korkunç bir gün. Herkes yatağında. Pazar günü askerler bile uyurken bir anda Kuzey Kore askerleri akın akın ülkeyi işgal ediyorlar, Güney Kore'yi. Busan, hani gitmiştik ya Busan, Türk şehitliğinin olduğu. Orası hariç her yeri 3 ay içinde güneydeki her şehri işgal ediyorlar. 3 günde Seul'e alıyorlar. İnanılmaz bir hazırlık yapmış Kuzey. Zaten Sovyetlere gidiyor, Moskova'ya gidiyor falan. Oradan bir şey de alıyor zamanında. Kim Jong-un'un dedesi. Ne oluyor? Busan dışında her yeri aldı. Birleşmiş Milletler diyor ki biz diyor Kore'yi kurtarmak için girmemiz gerekiyor diyor. Amerika diyor girmemiz gerekiyor diyor. Amerika da diyor ki Türkiye'ye gel diyor, senin de diyor ordun güçlü diyor. Seni diyor NATO'ya alalım ittifakta. Sovyetler zaten dibinde, problem olacak. Komşun yani. O zaman Gürcistan, Ermenistan yok. Sovyetler var, komşumuz. Türkiye NATO'ya girmek için Kore'ye asker yolluyor. Şu tarafa gidelim biraz. Zaten Birleşmiş Milletler bayrağını da görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler Kore'ye giriyor. Aslında Birleşmiş Milletler inanılmaz hızlı bir şekilde Güney Kore'yi kurtarıyor. Tam Güney kazanacakken Birleşmiş Milletler'in yardımıyla Çin diyor ki Amerika girerse ben de girerim diyor ve buna şey diyorlar. Dalga dalga asker yolladı Çin diyorlar. Ve bir anda tam Güney kazanacakken yüz binlerce asker yolluyor Çin ve Kore Savaşı çıkmaza giriyor. 1953 yılında ateşkes ilan ediliyor. 4 kilometre şu anda üzerinde olduğumuz buffer zone yapılıyor. Askersiz bölge yapılıyor. Barış hiçbir zaman olmadı. Hala askersiz bölge iki tarafın birbirine girmesini önlemek için var. Teknik olarak savaşta hala Kuzey Kore arada füze yolluyor. Hatta bir şehri 2010 yılında sanırım bombalamış, yapmış. Tabii Batı dünyası Kuzey Kore'den çok korkuyor. Çünkü Çin'le beraberler ve korkmalarının sebebi Kim Jong-un'un ne yapacağını bilmiyorlar, tahmin edemiyorlar. Çok kapalı. Dünyanın en kapalı kutu ülkelerinden bir tanesi diyelim. Şu anda seyahat etmek mümkün değil. Aslında seyahat edilebiliyor ama yine gözetmenler eşliğinde seyahat edilebiliyor. Bakın bunlar da Koreli gençler. DMZ. Bundan çok gurur duyuyorlar ve bir gün birleşmeyi umuyorlar. Tabii ki komünist rejimin altında değil. İki Kore'nin birleşmesini umuyorlar ve bunu her yerde dile getiriyorlar. Çok acayip. Şimdi
Bir yere gideceğiz. Oradan Kuzey Kore'yi göreceğiz. İlk defa ben de göreceğim. Bakın buralar hep demilitarized zone. Bir de şöyle bir şey, insan olmadığı için, asker olmadığı için o bölgede, yani bu arada Kuzey Kore asker koymuş, bunlar da koymuş falan ama ya bölge çok geniş ve büyük bir bölge. Bayağı canlı yaşam inanılmaz olumlu etkilenmiş. İşte ceylanlar vesaire, tipik kuşlar uçmaya başlamış o bölgede. Şu anda o tünellerin üstündeyiz. Ya o tüneller şöyle, Pasifik Okyanusu'ndan Çin sınırına kadar bir yay yapmış Kuzey Kore. 30 bin asker her tünelden geçirip bir anda Seul'ü vurmayı planlıyorlarmış 70'lerde. Sonra için komik kısmını söylemeyi unuttum size. Her Güney Kore hesap soruyor. Kardeşim diyor, yani ne alaka bu diyor. Tünel yapmışsınız vesaire. Bunlar da şey demişler. Biz demişler kömür kazıyorduk orada. Lan demişler kömür yok bunun altında. Kömür madeni yok. Bir de onu bahane etmek için böyle siyah toz şey yapmışlar. Siyah tozlarla böyle oraya sanki kömür varmış gibi bir de öyle bir yalan atmışlar. Abi kömür arıyorsun da sen başka ülkenin altını niye arıyorsun kömürü? Demezler mi? Derler. Neler demediler ki? Evet. Aa, çok güzel. Balıklar. Şahane. Hadi bakalım Kuzey Kore'ye gidiyoruz. Evet, Kuzey Kore'yi görmeye doğru çıkıyoruz yavaş yavaş. Oo. Evet, Kuzey Kore'ye doğru yürüyoruz. Sana dün bir tepeden baktım aziz Pyongyang. Vay. Abi bakın şimdi nereye gireceğiz? Kore hükümeti ne kadar, Güney Kore hükümeti ne kadar iyi davranıyor bize. Şimdi serinleyelim diye. Bakın. Ulan. Hadi nerede? Buradan yemin ediyorum. Hayal görmedim. Su geliyordu da durdurdular. Beni görünce yazıklar olsun. Bayağı yüksek bir tepe çıktım. Sanıyorum şu ilerisi Kuzey Kore olması lazım. Uzaklarda. Evet. İkimiz de komünizm sevenleri. Bu arada buraya bir kişi kaçmış. Yanlış duymadınız. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye bir kişi kaçıyor. Hani bir görüntü var ya, Kim Jong-un Güney Kore lideriyle buluşuyor ve onu çekiyor. Böyle gülerek, mutlu bir şekilde onu çekiyor Kuzey Kore'ye ve orada işte sıcak anlar falan oluyor. O bölgeye şu anda girilemiyor. Eskiden giriliyormuş turist olarak. Sebebi de şu, Amerikalı bir herif suçlu Güney Kore'de yakalanıyor. Amerika'ya iade edilecek. İşte Amerika'ya gidecek yani. Güney Kore'de vizesi bitmiş vesaire neyse. Kaçıyor havalimanından. Ve şu anda Kuzey Kore'ye oradan yürüyerek iltica ediyor. Kimsenin tabii kaçacağını düşünmüyorlar. Okay. Kimsenin kaçacağını düşünmüyorlar. Amcam kaçıyor ve hala oradaymış. Amerika iadesi bekleniyor ama daha belli değilmiş. Evet arkadaşlar, Kuzey Kore. Şimdi cep telefonuyla geçeceğim birazdan. Güney Kore burası, diyor ki Güney Kore'yi çekmeyin, sadece Kuzey Kore'yi çekeyim. Ve şimdi bana küfür ettireceğiniz, sonra niye küfür ediyorsun diyorsun. Ben Güney Kore'yi çekmeden nasıl Kuzey Kore'yi çekeyim? Evet, şu gördüğünüz nehir var ya, bakın şurada. Onun kuzeyi Kuzey Kore, bu tarafı Güney Kore. Burada bakın şurada Güney Kore bayrağını ve Kuzey Kore bayrağını görebiliyorsunuz. İki köy var. Bu iki köy bu demilitarized askerden arındırılmış bölgede kalmış. İnsanlar öyle istemiş. Biz köyümüzü terk etmek istemiyoruz demişler. Burada hem vergi ödemiyorlar hem de askerlik yapmak zorunda değiller. Bu arada Kore'de askerlik 18 ay kara kuvvetlerinde, deniz kuvvetleri 19 ay, hava kuvvetleri 21 ay. Yani çok sıkı. Eğer olimpiyatla madalya kazanırsanız
yapmak zorunda değilsiniz. Ve Asya oyunlarında altın kazanırsanız yapmak zorunda değilsiniz. BTS diye bir grupları var ya bunların, K-pop. Yani dünya ünlü, çok çok ünlü. Michael Jackson yani K-pop'un. Nereye gitti bizim şeyler? Onlar bile yapmak zorunda kaldı sanıyorsam. K-popçu arkadaşlar yazarsa sevinirim. This way, observatory. Sorry. Observatory. This way. Okay. Bizim Chubby de yapmadı. Onu burada bekliyoruz. Kim Jong-un da bekliyor. Gel Chubby, gel sen. Allah'ım. Koş. Ulan yine beni bıraktılar ya. Yukarıdan manzara çok güzelmiş. Köyleri göstereceğim. Şehre de bakabiliyorsun bu arada. Güzel. Güzel. Bakın arkadaşlar ne kadar çok turist var. Görüyor musunuz? Bunların birçoğu haritada bile gösteremez. Kuzey ve Güney Kore'yi ama olsun. Bakın şimdi şurada bir köy var. Kore'nin 9. büyük şehri şu karşıdaki gözüküyor. Çok çıplak gözle görebiliyorsunuz. Kuzey Kore bayrağı. Uzaklarda Kim Jong-un'un dedesinin heykeli de var ama gözükmüyor buradan. Görmeye çalışacağım. Şeyle bakacağım şimdi. Bunlarla. Ne yazık ki bunu artık size gösteremeyeceğim. Ha bak buradan bak gözüküyor. Nice, thank you. Zoomlayabiliyorsunuz. Şimdi ben cep telefonuyla sizin için zoomlayacağım. Did you see the statue? No? What? Which one is it? The statue of the supreme leader of North Korea. Yes. Wow. Statue of... Böyleymiş arkadaşlar. Kim Il-sung. Vay arkadaşlar. Dünyanın en kapalı ülkesi. Ve onu böyle izlemek insanların hoşuna gidiyor. Bakın bir sürü insan tepeden bakıyor Kuzey Kore'ye. Bye bye North Korea. Abi fotoğraf çekeyim ya. Bir tane minibüs gördüm. Ne kadar toz kaldırıyor ama var ya yollar. 6-7 kişi de böyle köyün meydanı toplanmıştı, onu gördüm. Neyse bu işte. Kendinize iyi bakın. Kuzey Kore'den selamlar. Size yalan atmamıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. There is like travel agencies, but now because of COVID, it's closed. But recently they started opening. Yeah. Okay. Yeah. So maybe in December. But step by step, you can check. But I heard usually group package tour. If you join, you can take a trip to Pyongyang like that. Yeah. Demiştik. Hadi görüşürüz. Bay bay.